Galaksiler evrenlerin içerisinde yer alırlar. Çoklu evren modeline göre kainat denilen şey birden fazla evrenden oluşuyor dünya insanına göre. Ve evrenler birden fazla galaksilerden müteşekkil. Aksoy-Ramato bilgilik öğretisinde uzaydaki tüm süper güç boyutlarının oluşumu için tek bir kaynaktan bahsedilir. O da süper hükümranlık, süper güç boyutu olarak bilinen Karyamantas Onya. Karyamantas Onya'da sahip bulunan Tarpekel ve Dardanok gücüyle sonsuz sınırsız uzay zaman boyutlarında zaman ve mekan formlarının birbiri etrafında devinerek kesiştikleri noktalarda süper güç boyutlarının oluştuğu söylenir. Ve oluşan ilk süper güç boyutları büyükten küçüğe doğru sıralamak gerekirse hak boyutu, gürzler, miniatomik bütünler, evrenler, galaksiler, galaksilerin içerisinde güneş sistemleri, planetler. Meteorlar, kuyruklu yıldızlar yine bunun içerisinde yer alan uzay objeleri olarak bilinir. Bizim galaksimizde çekirdek galaksi olarak biliniyor. Çekirdek galaksi, çekirdek evrenin içerisinde yer alıyor. Çekirdek evren, çekirdek mini atomik bütünün içerisinde, çekirdek mini atomik bütünde, çekirdek gürzün içerisinde, çekirdek gürzde birinci hak boyutunun içinde veya bir çekirdek hak boyutunun içinde diye ifade ediyoruz Aksoy-Ramato bilgilik öğretisinde. Bu kadar süper güç boyutları neden sahibim? Çünkü insan sahip olmuş olduğu beyninle, bir önceki derslerimizde de belirttiğimiz gibi tüm süper güç boyutları iletişime geçebilme hassasiyetine sahip olabilmektedir. Yani beyninin frekansını öyle bir ayarlar ki tüm bu frekanslarla muhatap olabilir. Çekirdek galaksimizin karakteri alfa karakterli, hareketli, ışıklı, aktif yapısallığa sahip. Çekirdek galaksiye yakın plandan komşu olan Andromeda galaksisi ateş karakterli. Hemen onun diğer yanında bile bulunan SP3, Sahaple 3 diye de biliniyor dünya insanı. Biz ona Rohozofya diyoruz. O da ateş karakterli ama durgun ateşi. Andromeda altın ateşi, Sahaple 3 durgun ateşi karakterli bir yapıya sahip. Peki bunların çekirdek galaksimizde komşu olmasının ne gibi özelliği var? Hemen rapsal bilgileri referans olarak aldığımızda karşımıza da şöyle bir şey çıkıyor. Samanyolu galaksisi için rapsal termolojik sistemde berzah ifadesi bilinmiş. Berzahın en yakınında bulunan mesela Sahaple 3 durgun karakterli demiştik. Meleküt. Andromeda'ya altın karakterli, altın ateşi karakterli demiştik. Onu Ceberit. Bunlar ikisi yakın plandan tasarruf sisteminin cevapları doğrultusunda Samanyolu galaksisine en yakın olan iki galaksi ve iki galaktik ortam. Ve çekirdek dünyadaki tüm bilinçlerin üzerinde ilahi tasarrufu vurgulamakla yükümlü boyutlarda bu iki galaksinin içerisinde yer alan enerjitik varlıklar tarafından sürdürülüyor. Dünya insanları bunlara farklı isimler veriyor tabii ki. Melek diyor, şeytan diyor, uzaylı diyor. Ama sonuçta her biri tek bir şey ifade ediyor. Yani enerjik bir karaktere sahip bir ortamın üyeleri, üniteleri olarak bilmesi lazım. Ve onların kullanmış oldukları teknolojiye de ilahi teknoloji diyoruz. Bu ilahi teknolojiyi kontrolleyen, denetleyen kim? En başta söylediğimiz süper güç boyutu, ilahi süper güç boyutu. Neydi? Süper hükümranlık, süper güç boyutu olarak bilinen Karyamantas Onya, ilahi teknolojiyi dev tutan, kontrolleyen ve buna imkan sağlayan bir süper güç boyutu. Tüm diğer süper güç boyutları bu ana süper güç boyutundan destek alıyorlar, güç alıyorlar, imkan alıyorlar diyoruz. Ve ilahi teknoloji niçin kullanılıyor? İlahi teknolojinin bir var edilme amacı var. Bunu da yine aktif varoluşa başvurarak öğrenebiliriz. Çekirdek dünya ortamsallığı oluşturulurken ortaya sokulan tüm tasarruflar kimler adına sokulmuştu? Süper hükümranlık, süper güç boyutunun sakinleri olan tanrısal özlerimiz tarafından aslında kullanılan bir yapıydı çekirdek dünya. Onların sayesinde aslında bu teknolojiye sahibiz demiştik.
Onlar bu şekilde bir ortam oluşturmuştu. Kendilerine ait doğasallıklarının genel karakterine uygun olarak özlerinden sahip olmuş oldukları haslet, değer ve keyfiyetleri sergileyebilecek laboratuvar karakterli bir planet oluşturmuşlardı. Biz buna çekirdek dünya diyoruz. O zaman ne oldu? Bu ilahi teknolojiyle aslında bir süper güç boyutu ortaya çıktı. Bir boyutsallık ortaya çıktı. Bu da biz ilk başta Samanyolu galaksisi, sonra da çekirdek dünya ifadesini verdik. Bu çekirdek galaksi ve çekirdek dünyada kimler bulunuyor? Öncelikle burada iki farklı faktörden bahsetmemiz lazım. Çekirdek galaksinin yapısı hareketli, ışıki, aktif karaktere sahip. Doğru mu? Çekirdek dünyanın karakteri de hareketli, ışıki, aktif karakterli. Ama skalası var. Yani alfa spektrumun kendine has bir skalası var demiştik. O skalanın en üst kıymeti, yani maddenin galatından daha sütlü yapıya gidiyor. Alfa skalasının en uç noktası diyelim. Samanyolu galaksisinin tüm boyutları bu şekilde donatılmış durumda. En kaba kesifi nerede dediğimizde çekirdek dünya ortamında yaşanıyor diyoruz. Bunun var edilmesinin amacı neydi? Çekirdek dünyada bilinçlerin kendilerine devinebilecekleri bir ortamsallık yaratmaları. Bu ortamsallığı kontrol eden, denetleyen ilahi idari merciler de Andromeda galaksisi ve Sabre 3 galaksisinde de bulunuyor demiştik. Kimler adına? Yine en baştaki bahsettiğimiz boyut vardı ya, süperhüman, süper güç boyutunun sakinleri adına, yani tanrısal özlerimizin adına, diğer bir ifadeyle Atlantalılar adına, Atlanta yaşamı sürdüren varlıklar adına bu varlıklar, yani Andromeda'daki ve Sabre 3'teki varlıklar çekirdek dünyadaki teknolojik tasarruflardan sorumlu ve oradaki projeyi yönetmekte ve yönlendirmekte. Yani varoluşun takibini aracı bir plan yapıyor. Buradaki çok önemli birkaç kuruluştan bahsetmek istiyorum. En önemlisi Teknolojik Üsler Birliği. Buradaki Teknolojik Üsler Birliği'nden kastımız 300 adet enerjik varlıktan oluşan bir toplum. Andromeda sakinleri diyebiliriz onlara. Onlar çekirdek dünyada fonksiyon bulan her türlü evrim türleri, daha doğrusu üzerinde denetleyici, kontrolleyici, imkan sağlayıcı, tasarruflarda bulunucu topluluk. Ama aynı zamanda teknolojik üsler de tanzim ediyorlar. Teknolojik üsler nedir? Yapı itibariyle biraz daha farklı. Neye göre? Çekirdek dünyanın maddesine göre. Bir yerde teknolojik üs tanzim edilmek istendiğinde o teknolojik üste yaşayacak olan bilinçlerin skalalarına bakılıyor, kıymetlerine bakılıyor. Hangi karakterde, hangi özelliklere sahip, hangi yeteneklere sahip bakılıyor. Bu yeteneklere göre çekirdek dünyada veya Samanyolu galaksisinin gezegenlerindeki iç ve dış katmanlarında ortam sağlıkları hazırlanıyor. Ve bu ortama o bilinçlerin hem doğal enerjileriyle hem de o üstte kullanılacak aygıtların enerjiyle uyum sağlanacak bir platform oluşturuluyor. O platformun tamamı baktığımızda orada yaşayacak bilinçlerin bütünsel auraları kale alınarak ateşi karakterli. Ama altın ateşi, ama durgun ateşi, isterlerse kombine karakterli ama ateşi karakterli. Yani daha basit ifadeyle beta karakterde de diyebiliriz. Bir ortamsallıktan bahsediyoruz teknolojik üslerde. Şimdi dünyada bir sürü teknolojik var. 1149 adet. Sadece çekirdek dünyada. Samanyolu galaksisinde bir o kadar daha teknolojik üs var. Bu teknolojik üslerin tanzim edilmesinin mutlaka bir amacı var. Ama bu bugünün konusu değil. Şimdi buradaki yaşamların enerjik olduğunu bileceğiz. Amacının ne olduğunu söyleyelim. Hemen amacı çekirdek dünyadaki evrim türlerine yakın plandan tasarruf göstermek. Çünkü teknolojik üsler birliğine bağlı bir mekanizma var. Nedir o? Çekirdek dünya evrim türleri oluşturma ve denetleme teknolojisi var. Bunları çekirdek dünyadaki bunların evrim türlerini hem denetleyecek hem de onları evrimleşmelerine destek olacak bir mekanizmadan. Doğal bir yükümlülük aslında. Tabii onlara yardımcı olan yine Samanyolu galaksisinde oluşturulmuş iki tane teknolojik üstten bahsetmek istiyorum. Bir tanesinin adı Sirius Lyra, diğerinin adı Sirius Vega. Buradaki teknolojik üslerde bulunan bilinçlerin uzmanlıkları genetik. Yani gen teknolojisi üzerine hakimiyet tesis etmiş durumdalar. Gen teknolojisinin üzerine hakimiyet tesis edebilmek için aynı zamanda tabii ki atomsal yapıyı da, atom altı partikülleri de, yani elementsel evrime de hakim olmak gerekiyor.
Sirius-Lira'daki teknolojik uzmanlar çekirdek dünyada genel evrimden sorumlu oldukları için genel evrim prototipleri üzerinde direkt çalışmalar yapıyorlar. Sirius-Vega'daki teknolojik uzmanlar ise özel evrimden sorumlu oldukları için insansal evrim aşamasında humanoidden humanoide dönüşmüş özel evrim kuşakları üzerinde fonksiyon gösteriyorlar. İşte ilahi teknoloji belli bir sistematiğe bağlı olarak bu şekilde devreye sokuluyor. Göklerin hükümranlığı, göklerin askerleri, göklerin orduları gibi ifadeler aslında birbirine bağlı bu ilahi idari kuruluşların varlığıyla sağlanmakta. Sadece galaksimizde değil, galaksimizde komşu olan galaksilerde değil, aynı zamanda evrenin içerisinde ve diğer saydığım tüm boyutlarda ilahi idari kuruluşlardan bahsetmek mümkündür. Bunun için kendilerini özel olarak oluşturmuş olan ortamsallıklar var. Bu ortamsallıklar yıldız kutupları olarak biliniyor. Yıldız kutbu ne demek? Yıldız kutbu aslında bir boyutun veya bir mekanın veya bir ortamsallığın merkezi demek. Yani noktayı koyduğumuz, çemberi koyduğumuz o yer, o Scart Polarya'dır. Yani Scart Polarya'nın oluşabileceği yeri tayin eder. Yani bir şeyin başlangıç noktasını tayin eder. Küresel olarak ele aldığımızda veya dairesel olarak ele aldığımızda bunu ifade ediyor. Böyle bir ortamsallık ilahi idari kuruluşları hakimiyet test etmeleri için muazzam bir ortamsallık sağlıyor. İlahi idari kuruluşların bu şekilde devreye sokulmasının amacı ne? Tabii ki çekirdek dünyada tanrısal özlerin kendi aktif varoluşlarından aktif yaratılışına geçmelerini sağlayacak fonksiyonları vurgulaması hedef alınıyor. Şimdi aktif varoluş ve yaratılış faaliyetleri farklı devrede midir? Tabii ki. Aktif varoluş faaliyetleri Samanyolu galaksisi dışında ki tüm boyutlarda aktif varoluş faaliyetleri sürdürülür. Aktif yaratılış faaliyetleri ise sadece ve sadece çekirdek dünyada başlar, çekirdek dünyada belli bir yere kadar getirilir. Daha sonra buradaki yapılan yaratım projesi gereği gibi oluştuğunda bu sefer sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında bu durum emsal alınarak tüm her koordinatta bunun oluşabileceği şekilde bir yaratı planını tanzim eder, oluşturulur veya kabul edilir. Kimler tarafından? Yine tanrısal özler tarafından hedef bu. Şimdi biliyorsunuz ki her bir bilincin çekirdek dünyada deneyim yapması lazım. Deneyim nedir? Sahip olunan haslet, değer ve keyfiyetlerin bilgi, güç, cevher kullanılarak işlenebilir hale gelmesi. Ve buna deneyim diyoruz, değil mi? Deneyimi devreye sokan bu bilince de deneyimci öz ifadesini kullanıyoruz. Yani neden deneyimci öz ifadesini kullanıyoruz? Çünkü öz sadece deneyim yaparak sahip olmuş olduğu doğasallığının genel karakterinde diyoruz ya, sahip olmuş olduğu hasletleri, değer, keyfiyeti sergileyebilir hale geliyor ve yaratabilir hale geliyor. O yüzden kendisine deneyimci öz ifadesini kullanıyoruz. Deneyimci özün evladı bilinç potansiyeli ne diyoruz? Deneyim uydu potansiyeli. Deneyim uydu potansiyeli deneyimci özün evladı bilinçleri ama kıymet olarak baktığımızda makro kıstastaki bir erginliğe sahip diyoruz. Yani beta karakterli bilinçlerde diyebiliyoruz varlıklara.